Evet, merhaba arkadaşlar. Şimdi size yeni aldığım bir ürünü tanıtmak istiyorum. Ekipman olarak aldım. Bunu kendim burada video çekimlerinde ve işte diğer ev içi kullanımlarda kullanacağım. Bunu almamın sebebi, yani ilk defa böyle bir cihaz alıyorum. Tam akıllı ampul diye geçiyor. Piranha'nın A101'den aldım bu arada. Ben de biraz önce kurulumunu yaptım ben. Sizle de kurulumun nasıl yapılacağına dahil birkaç bilgi paylaşmak istiyorum. Zor değil zaten. F sınıfı bir ürün. Tasarruflu değil yani. Biraz bayağı yakıyor gibime geliyor. Burada kurulum videosuna dahil QR kodu okuduktan sonra detaylı bir şekilde, çok kolay bir şekilde daha doğrusu kurabiliyorsunuz. Bunun çok avantajı var. Ayrıca kutunun içerisinde Türkçe kullanım kılavuzu da var. Piranha'nın zaten birçok ürününde vardır bu. İngilizce de var. Bunu da detaylı bir şekilde incelersiniz. Telefon uygulaması üzerinden şurada Tuya Smart diye şöyle göstereyim. Çıkarsa kare kodu okutarak inceleyebiliyorsunuz veyahut da yükleyebiliyorsunuz telefonunuza. Yalnız eski telefonlara yüklenmiyor, bilginiz olsun. Ben eski telefonumu yüklemeye çalıştım, olmadı. Başka bir telefonla denedim, oldu. Yeni bir telefonla denedim, oldu. 12 milyon renk seçeneği var. Sadece beyaz, beyaz ve sarı ışık değil. Kırmızı, yeşil, mavi, sarı, ne istiyorsanız yapabiliyorsunuz. Özelliklerini söyleyeyim size. Kablosuz bağlantı, sesi duyarlı, telefon kontrol, led ışık, parlaklık ayarı, otomatik açma kapama. Parlaklık ayarı özellikle tercih edilen bir şeydir. Normalde bu tür, yani buna benzer daha dandik ürünlerde sadece açıp kapatıyorsunuz, o işe yarıyor. Başka renk değişimi veyahut da ayarlarını, rengin parlaklığını kısıp açamıyorsunuz. Ama bunun o özelliği varmış. 95 liraya aldım bugün itibariyle. Eskiden olsa belki yani 30 lira 40 lira civarında bir fiyat olabilirdi ama günümüz şartlarında maalesef bu şeyde. Şimdi özellikle şunları göstereceğim. Burada bazen yanıltılabiliyor, insanlar yanılabiliyor. Bu tak çalıştır değil. Bunun bir kurulumunu yapmak zorundasınız. Ben şunu örnek olarak getirdim. Bunu hemen sizle paylaşmak istiyorum. İlk başta ben de anlayamamıştım da sonradan jeton düştü. Bunu normal, yani avizenize de takabilirsiniz, takabilirsiniz, hiç fark etmiyor. İlk kurulum yapacağınız zaman bunu ilk başta 2 kere kapalıyken geliyor zaten. Ya da açık bile olmuş olsa siz kapatın. 2 defa 1, 2 ve 3. Üçüncüyü açtığınız zaman bu şekilde yanıp sönmeye başlıyor ve kurulumu hazır manasında geliyor. Bu bilgiyi sizinle paylaşmak istiyorum. Özellikle. Şimdi ben kapatıyorum. Kurulumunu daha önce ben yapmıştım. Şimdi buradan telefonumdan şunu parlaklık rengini de biraz açayım. Siz de daha rahat göresiniz. Şöyle Tuya Smart uygulamaya girdiğiniz zaman direkt ben tanıtmıştım. Şurada görülebiliyor mu tam olarak bilmiyorum. Işık yansımasın çok fazla. Şöyle uzakta tutabilirim. Hatta ben şu yukarıdaki ışığı biraz kısayım. Şöyle. Bluetooth'unuzu açmanız gerekiyor özellikle. Şu anda biraz daha ama çok parladı bu da. Şimdi telefonu açıyorum. Işığı açıyorum yan tarafta. Direkt online olarak gösteriyor burada.
Bunu açtıktan sonra burada bütün ayarlarını, şunu biraz kısayım, çok fazla şey yaptı. Bütün ayarlarını tam uygulama üzerinden gayet rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda Android işletim sistemli bir telefonunuz varsa, kurduysanız şayet, Google Home üzerinden tam bunu sesli komutlarla tam yönlendirebiliyorsunuz. Tam ışığını, parlaklığını kıs, parlaklığını arttır, rengini değiştir gibi birçok aç kapa gibi birçok özellikleri asistanla yapabiliyorsunuz. Burada farklı renklerle tam işlem yapabiliyorsunuz. İşte gece, gündüz, gece modu, işte çekim modu vesaire, benim gibi ürünler inceleyip veyahut da tanıtımlar yapıyorsanız tam burada farklı seçeneklerle beraber tam bunu da yapabiliyorsunuz. Tam müzik modunda da var aynı şekilde, konuşurken şu anda görülüyor arkamda muhtemelen. Sesli komutlarla ve ses çıkardıkça veyahut da müzik çaldıkça tam renginin değiştiğini de görebiliyorsunuz. Farklılık sağlayabiliyor. Bu özelliği güzel. Bir de özellikle şunu yapmak istiyorum size. Şimdi şöyle çevireyim. Burada biraz daha net mi görünür? Şöyle yapsam. Şöyle çevirirsem sanki biraz daha iyi gözükecek gibi geliyor. Biraz daha indireyim. Şimdi şu anda çekimden dolayı, yani kameranın açısından dolayı tam direkt veremiyorum. Çünkü çok fazla parlaklık veriyor. Ben normalde bu ürünü alırken açıkçası çok böyle ümitli değildim. Özellikle hani düşük watt'tır, işte fazla ışık vermez vesaire falan filan diye çok açıkçası önemsemedim, ama bu bayağı bir ışık veriyor. Yani benim bu konuda yanılttı açıkçası. Pirana gibi bir markanın bu şekilde bir ürün çıkarması. Fiyatının da belki yüksek olması o yüzden de olabilir. Çünkü mesela piyasada baktığımız zaman tam 20 TL'ye, 30 TL'ye, 40 TL'ye de ampuller var, ama yani bundan bu tarzda bir verim almam beni çok şaşırttı. Şu şekilde gösteriyorum size. Sarı ışık şu anda. Şöyle yönlendirdikçe ekrandan da görüyorsunuz, beyaza dönebiliyor. Tam farklı renkleri tam burada. Yani bu normal gün ışığı ve beyaz ışık diye düşünün. Tam bu modu var. Şuradan parlaklığını arttırabiliyorsunuz. Ve bayağı bir parlak veriyor. Şu anda tam belki fark edemiyor olabilirsiniz, ama yani direkt bakamıyorsunuz. Tam o şekilde söyleyeyim. Hatta şuradan ışıkları bir kapatayım bir saniye. Bunun tepe lambam da var. Onu da kapatayım. Şöyle göstereyim size. Şu anda en düşük ayardayız. Yani bütün odayı fazlasıyla aydınlatabiliyor. Gene ayarlarını kısayım. Tamam, bu şekilde. Farklı modları var demiştim size. Bu çok büyük avantaj. Color versiyonuna geçtiğiniz zaman, renk versiyonuna geçtiğiniz zaman burada istediğiniz gibi. Gece lambası olarak da Bak, burası biraz daha kontrastını ayarlayabiliyorsunuz veyahut da ışığın şiddetini burada da ayarlayabiliyorsunuz. Gece lambası olarak kullanabilirsiniz, çocuğunuzun odasına koyabilirsiniz veyahut da farklı ambiyanslarda kullanmak istediğinizde tam çok rahat bir şekilde şu şekilde kontrastı açtım, pardon. Biraz burada fazla kısıldı herhalde. Bu şekilde çok rahat geçiş yapabiliyorsunuz. ses modu var. Tamam, ses modunu da biraz önce göstermiştim ben şunu, tamam. Tamam, bu şekilde gayet tamam, güzel. Burada biraz önce bahsettiğim ayarları biraz kısalım. Biraz önce bahsettiğim gece modları kendinden hazırda sistemde kayıtlı olan, işte mesela okuma modu gibi tam birçok özellikleri
manzara modu, soft, daha relax mod, ambiyanslı mod. Farklı geçişli mod. Bu işte atıyorum böyle yeşil oluyor, kırmızı oluyor, sarı oluyor. Kendi kendine değişikliği oluyor. Bu da soft geçişler sağlıyor. Şu özellik. Bunları ayrıyeten kendiniz de kodlayabiliyorsunuz. Farklı bir şekilde. Zamanlama süreleri de var. Burada zamanlama istiyorsanız işte her şu saatte yansın, şu saatte kapansın tarzında. Tamam, uzaktan da kontrol etme amaçlı tamam yapılabiliyor. Burada farklı planlar da şu saat işte şu aralıklarda yansın, şu gün yansın, bugün yanmasın. Atıyorum mesela pazartesi şu saatler arası yansın. Evde yoksunuz mesela. Evde birisinin olduğunu izlenimini vermek amaçlı tam bunu bu şekilde planlayarak tamam hangi gün, hangi saatlerde yanıp kapanmasını sağlayabiliyorsunuz. Bu çok güzel bir özellik. Gece farklı yansın, gündüz farklı yansın, akşam üzeri farklı yansın tarzında da sistemin kendi belirlemiş olduğu saatler aralığında tam farklı bir şekilde yanabiliyor. Bunun özelliği bu kadar. Daha farklı birçok özelliği var ama bunu siz kendiniz deneyimleyerek yani kendiniz kullanarak bulmanız daha avantaj sağlar size. Bir de en büyük özelliklerinden bir tanesi kutunun üzerinde de tam yazıyordu. Ben çok fazla önemsememiştim ilk başta. Yani yazabilir de diyebilirdim ama hani işlevsizdir diye. Tam şimdi kameradan okunmuyor ama Alexa ve Google Asistan'la da tam birebir uyumludur. Onu da size göstermek istiyorum burada. Tam ben daha önce tanımlamıştım. Tanımlama işlemleri çok basittir. Google Asistan'a girdiğiniz zaman Google Home diye tamam bir uygulama indirmeniz lazım. Bazı telefonlarda vardır, bazı telefonlarda yoktur. Google Play üzerinden tam rahat bir şekilde indirebilirsiniz. Tam Google Home'a geldiğiniz zaman burada direkt tam şu üst kısmı, ben şimdi göstermiyorum tekrardan sıfırdan size. Şu üst kısımda zaten kurulumunu daha önce yapmış olduğunuz tamam cihazlar, akıllı cihazlar gözüküyor. İşte atıyorum diyor ki işte Pirana ampulü, lambayı Google Asistan'a eklemek ister misiniz diye soruyor. Siz evet dediğiniz zaman, tıkladığınız zaman kolay bir şekilde çok fazla ekstradan bir şey sormuyor yani. Kendi otomatik yapıyor. Benim şu anda mesela Mi robot süpürgem var. Tamam işte Pirana Smart Blue ampulüm var. Bunları ben tanımlamıştım. Tam asistan sayesinde bunları çok rahat bir şekilde tam kontrol edebiliyorum. Tam bu çok büyük bir avantaj. Çünkü hani bazen öyle zaman geliyor ki yani aceleden hemen ampul açmak, yani işte ışığı açmak gerekiyor. Tamam telefona gir, uygulamaya gir vesaire falan filan uğraşmak istemiyorsunuz veyahut da bir şeyle uğraşıyorsunuz. Ben mesela şimdi bir şeyle uğraşırken bir anda bir video çıkartabiliyorum. Tam hemen işte telefonu elime al, uygulamaya gir, şunu yap, bunu yap tarzında uğraşmak istemediğimden dolayı tam bu uygulamayı bu şekilde kullanmak istiyorum diyebilirsiniz veyahut da ben diyebiliyorum. Tamam şu şekilde ışıklandırmayı kapat. Tamam, Piranha Smart Bulb'u kapatıyorum. Direkt. Burada birçok şu da bir avantaj. Yani şunu da göz ardı etmeyin lütfen. Bunu mesela atıyorum mesela 10 tane bu şekilde ampul aldınız. Evin her tarafına bu ampullerden koydunuz. Her ampule farklı bir isim vererek yani oda vererek daha doğrusu öyle söyleyeyim. Yani işte yatak odası, banyo, çocuk odası, oturma odası, mutfak tarzında. Tamam. Onları mesela burada Google Asistan'a yani tanıtabiliyorsunuz. Diyorsunuz ki işte mutfaktaki ışığı yak veyahut da mutfaktaki ışığı söndür. İşte çocuk odasındaki ışığı karart, düşür tarzında tam kullanabiliyorsunuz. Çok avantajlı ve konforlu bir seçenek. Bir daha deneyebiliriz mesela. Işıkları yak. Tamam, Piranha Smart Bulb'u açıyorum. Işıkları kırmızı yap. Tamam, Piranha Smart Bulb'u kırmızı yapıyorum. Bakın ben bir şey yapmıyorum bu arada. Işıkları yeşil yap. Tamam, Piranha Smart Bulb'u yeşil yapıyorum. Şey neydi?
Parlaklığı yükselt. Parlaklığı artırıyorum. Onu yapmadım. Niye yapmadım? Onu daha ben de çözemedim. Ha. Parlaklığı ayarlıyorum. Ekran parlaklığını artırmak veya azaltmak için Ha. aşağıdaki seçeneklerden birine dokun. Dur, pardon abi, ben ekran... Plana ışıklandırmayı yükselt. İşte bulduğum sonuç. Neydi bu ya? Ne? Ne diyorduk da biz ışıklandırmayı arttırıyordu? Yükselt. Işık yükseltti. Işık yükselt. Parlaklığı artırıyorum. Dur, telefonun parlaklığını arttır. Tamam, bir şey yapıyor. İsmi- Işıkları kapat. Tamam, Piranha Smart Bulb'u kapatıyorum. Plana Smart aç. Aramanın sonuçlarından bazıları şöyle. Işıklandırmayı aç. Tamam, Piranha Smart. Işıklandırmayı sarı yap. Tamam, Piranha Smart Bulb'u sarı yapıyorum. Şimdi burada kırmızı gözüküyor da normalde aslında sarı. Şeyli kameradan kırmızı gibi gözüküyor. Işıklandırmayı beyaz yap. Tamam, Piranha Smart Bulb'u beyaz yapıyorum. Farklı renklerde bazen göz önünde olabiliyor. Ya bu şekilde aç kapama, işte renk değişimlerini vesaire. Şimdi biraz önce parlaklığı arttır. Parlaklığı arttır. Parlaklığı artırıyorum. Işık parlaklığını arttır. Tamam, Piranha Smart Bulb'un parlaklığını artırıyorum. Tamam, şimdi Işığın ışık parmaklığını ışık parlaklığını arttır. Piranha Smart Bulb parlaklığını %16'ya ayarladım. Ha, dur şimdi bak, ben de yeni öğreniyorum. Işık parlaklığını %50 yap. Tamam, Piranha Smart Bulb'un parlaklığını %50'ye Şimdi bak, ayarladım. ben de bunda şey yapamamıştım. Işık parlaklığını %100 yap. Tamam, Piranha Smart Bulb'un Işık parlaklığını %5'e indir. İnternette bulduğum sonuçlar. Işık parlaklığını %5 yap. Tamam, Piranha Smart Bulb'un parlaklığını %5'e Yüzde ayarlıyorum. belirtmen gerekiyormuş ya. Bak, bunu ben de Hayır, şey yapıyordum. sen onu dediğin zaman telefonu zannediyor. Telefonun ışığını şey yapıyor. Aynen, yüzde belirtik. Işık diyeceksin Heh, yani. aynen. Işığı beyaz yap. Tamam, Piranha Smart Bulb'u beyaz yapıyorum. Beyaz yap. Smart Bulb mu adı onun? Işığı gece yap. Evde bulduğum şey şu. Yok, o değil. Işığı gündüz ayarla. Tamam, Piranha Smart Bulb'u gündüz yapıyorum. Ya, bu Smart da sadece adını Smart kapat. Smart kapat. Tamam, Piranha Smart Bulb'u kapatıyorum. Smart aç. Tamam, Piranha Smart Bulb'u açıyorum. Smart. Smart %50. Tamam, Piranha Smart Bulb'un parlaklığını %50'ye ayarlıyorum. Şimdi bu tarzda kullanabiliyorsunuz. Yani siz kendinize göre artık kurcalaya bulabilirsiniz ama kullanımı kolay ve emin olun, yani ben bu kadar kaliteli çıkacağını tahmin etmiyordum. İnşallah dayanır da. Ama bu kadar yani ışığı yüksek vermesi çok büyük bir avantaj. Fiyatına göre de artık pahalı mıdır, ucuz mudur? Açıkçası ben ilk defa böyle bir ürün kullandığım için, diğer ürünlerle karşılaştıracak bir ürünüm olmadığı için çok şey yapamıyorum. O yüzden de bunun kararını siz verin. Benden şimdilik bu kadar. Yine bugün yarın başka bir ürün daha gelir. Onu da tanıtırım. Kedilerimiz için bir suluk aldık. Bugün gelmişti aslında ama
Telefonum sesli kaldığı için ulaşamamışlar bize. Teslim edemediler. Artık pazartesi veyahut da salı günü gelecek diye tahmin ediyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.